Esrar Dede. Asıl adı Mehmet'dir. 1749 İstanbul'da Sütlüce'de doğdu. Babası Mevlevi dervişlerinden Ahmet Bizeban'dır. Çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Kaynaklarda Galata civarında oturduğu, iyi bir tahsil gördüğü, tasavvuf muhiti içinde yetiştiği, Arapça, Farsça, Rumca, Latince ve İtalyanca öğrendiği belirtilmektedir. Onun bazı Batı dillerini bilmesini müftedi olmasına bağlayanlar bulunmaktaysa da bunun gerçekle ilgisi yoktur. Esrar Dede, Şeyh Galip'in 1791 Galata Mevlevihanesi şeyhi olduğu sıralarda Mevleviliğe intisap etti. Fatih'in tezkiresinde, Mevlevihanede vaktini boşa harcamayıp sürekli mücahede halinde bulunduğunu söylediği Esrar Dede, edebi seviyesi ve yumuşak tabiatı sayesinde kısa süre içinde kendisini şeyhine sevdirmiş ve daha sonra aralarında kuvvetli bir dostluk meydana gelmiştir. Genç denecek yaşta bir Miraç gecesi 26 Ocak 1797 vefat eden Esrar Dede Galata Mevlevihanesi haziresine Fasih Ahmet Dede'nin yanına defnedildi. Şeyh Galip, Esrar Dede'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü türünün en dikkate değer örneklerinden olan bir mersiye ile dile getirmiştir. Vefatına ayrıca başta Şeyh Galip olmak üzere devrin çeşitli şairleri tarafından tarih düşürülmüştür. Esrar Dede'nin edebi kişiliği, Şeyh Galip'in edebiyat dünyasına kazandırdığı, klasik şiirin ilginç simalarından biridir. Şairlik yeteneği Mevleviliğe intisabından sonra gün yüzüne çıkan Esrar Dede, 3 yıl gibi kısacık bir süreye birçok eser sığdırmayı başarmış, benzerine ender rastlanabilecek bir şairdir. Dugat İtalyan adlı yarım kalmış küçük bir sözlük tercümesi vardır. Esrar'ın, birçok dil bilmesi ve şiirlerindeki Hristiyanlıkla ilgili motiflerin fazlalığı onun mürtedi, din değiştirenlerden olabileceğini akla getirmekle birlikte, bu konuda yeterli bir bilgi yoktur. Esrar Dede, Galip yolunda eserler vermeye çalışmış, fakat Hindi tarzı şiirlerden ziyade lirik ve külfetsiz bir dille yazdığı gazelleriyle kendini gösterme fırsatı bulmuştur. Bu sebeple Galip'in etkisi, daha çok onun fikri yapısı üzerinde kendisini göstermiştir. Esrar, daha çok tezkire-i şuara-i mevleviyesiyle tanınmakla birlikte, sanat hayatı bakımından en önemli eseri divanıdır. Bir gazel şairi olan Esrar Dede'nin, divanında kasideler fazla bir yer tutmaz. Gazellerin çoğu aşikanedir. Rindane ve tabiat konulu gazeller fazla değildir. Sevgilisinin ardından döktüğü gözyaşlarını ve aşk yolunda çektiği cefaları anlattığı şiirler divanın en güzel kısımlarını oluşturmaktadır. Konuşma diline yaklaşan bu canlı nazım sentaksı, bilhassa hüznün hakim olduğu şiirlerde daha da incelik ve zarafet kazanmıştır. Zaman zaman Galip'in etkisiyle yazdığı şiirlerde ise, kendini kolay ele vermeyen, anlaşılması güç bir şair olarak karşımıza çıkar. Esrar Dede'nin eserleri. 1. Tezkire-i Şuara-i Mevleviye, Esrar Dede 200'ü aşkın Mevlevi şairinin biyografisini ihtiva eden Tezkire-i Şeyh Galip'in isteği üzerine kaleme almıştır. Müellif eserin mukaddimesinde, Şeyh Galip'in Mevlevi şairlerinden seçtiği manzumelerle bunları yazan şairlerden bazılarının hal tercümelerini kaydettiği bir mecmuayı kendisine vererek bunları şuara tezkiresi haline getirmesini istediğini, bunun üzerine kendisinin de 2 ay gibi kısa bir süre içinde bu eseri kaleme aldığını söyler. 2. Divan, yaklaşık 3600 beyitten meydana gelen eserde 2 nat, Mevlana için 4, Şems-i Tebrizi için bir metiye, Neşide-i Mevleviyane, adlı bir müveşşah kaside, Mevlevilikle ilgili bir diğer kaside, Şeyh Galip, Fasih Dede ve İsmail Ankaravi için birer metiye, bir terkibi bend, 4 tercih bend, 6 tahmis, 3 muhammes, 1 müseddes, 6 murabba bulunmaktadır. 3. Mübarekname-i Esrar, 145 beyitlik bu mesnevide şair Mevlevilikle ilgili çeşitli hususlar üzerinde durmaktadır. Eser divanın sonunda yayımlanmıştır. 4. Fütüvvetname-i Esrar, 1211 İçre eyledin tekmil, ikar, mısrağında da ifade edildiği üzere şair bu eserini 1796'da vefatından kısa bir müddet önce yazmıştır. Fütüvvet ehli gibi konuların işlendiği 176 beyitten meydana gelen Mesnevi divanının sonunda neşredilmiştir. 5. Lügat, İtalyancadan Türkçe'ye bir sözlüktür. Hüseyin Said Çelebi'nin tanıttığı İhsan Mahvi'nin müellif nüshasını gördüğünü söyleyerek hakkında bilgi verdiği bu eserin günümüzde nerede olduğu bilinmemektedir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.